Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bağışıklığı gerçekten çok kuvvetlendiren bir karışımı paylaşacağım. Bu karışım 3 yıl önce bizim hayatımıza girdi. Sevgili Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu sayesinde bu formülü hazırlayıp tüketmeye başladık. Benim eşim çok sık hastalanıp antibiyotik, iğne ve serum kullanmadan iyileşemeyen bir yapıya sahipti. Sahipti diyorum çünkü 3 yıldır gerçekten her şey şaka gibi çok değişti. Eğer siz de sık sık hastalanıyorsanız ve kış aylarını geçirmek bir eziyete dönüyorsa bu formülü lütfen bir kere yapıp deneyin. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Biz 3 yıldır hazırlıyoruz ve sadece yaz dönemleri kullanmıyoruz. Ben her gün tüketmiyorum ama benim eşim her gün sabah aç karnına bir kaşık tüketiyor. Şöyle söyleyeyim, benim bağışıklığım oldukça sağlam. O yüzden çok sık hastalanan biri değilim ama böyle hani üşüttüğümde, hafif bir enfeksiyon aldığımda böyle hissedersiniz ya, biraz boğazınız yanar, genziniz akıyor gibi olur. Ben direkt böyle bir kaşık yiyemiyorum çünkü zencefilden dolayı biraz acı. Ne yapıyorum? O bir kaşığı ılık suyun içinde eritiyorum ve içerek tüketiyorum. Bu sayede de gerçekten sabah kalktığımda hiçbir şeyim kalmamış oluyor. Hastalığı başlamadan yenmiş oluyorum. Ben çocuklarıma da böyle bir çay kaşığı kadar, çok daha az miktarda çay bardağına sulandırarak veriyorum yine bu karışımı. Belki aranızda daha önce bu karışımı deneyip tüketenler olmuştur ama haberi olmayıp hiç tüketmeyenler için sizinle de paylaşmak istedim. Neler kullanacağım ben bu karışımı hazırlarken? Tabii ki ana malzememiz bal. Lütfen balın gerçek bal olmasına çok dikkat edin. Bu bal kampanyaları yapan firmalardan falan bal almayın. Bal çünkü başlı başına zaten bir şifa kaynağı ama mutlaka gerçek bal olması gerekiyor. 1 su bardağı kadar bal kullanacağım. Bu çiçek balı. 2 tatlı kaşığı toz zencefilim var. 2 tatlı kaşığı da toz zerdeçal. 1 tatlı kaşığı da tarçınım var. Zencefilin, zerdeçalın ya da tarçının faydalarından tek tek bahsedip videoyu hiç uzatmayacağım. Çünkü eminim ki ne kadar faydalı olduğundan haberiniz vardır. Bu dördü birleştiği zaman da gerçekten Voltran'ı oluşturuyor. Mucizevi bir bağışıklık kuvvetlendirici, güç verici bir karışımınız oluyor. Hemen vakit kaybetmeden karışımı hazırlıyorum. Bu karışımda bal kullanacağımız için metal kaşık kullanmamamız gerekiyor. Aklınızda olsun, eğer bala metal kaşık sokarsanız içine, baldaki önemli vitamin ve mineraller o metale yapışıyor ve siz bundan faydalanamıyorsunuz. Bu yüzden mutlaka ya plastik ya da tahta bir kaşık kullanın. Ben karışımı yapıp böyle kapaklı bir kutuda saklıyorum. O yüzden direkt bu kutunun içinde yapacağım. Bu arada bal metalle birleştiği zaman birçok özelliğini kaybettiği gibi çok sıcak ve kaynar suyla birleştiği zaman da özelliğini yitiriyor. Hatta toksik etki yaratmaya başlıyor. Siz de benim gibi sulandırarak tüketeceksiniz bu karışımı. Ilık su kullanmaya lütfen dikkat edin. Öncelikle 1 su bardağı kadar bal alacağım. Balımın üzerine de zencefili, zerdeçalı ve tarçını ekliyorum. Şimdi güzelce macun kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırdığınıza emin olduktan sonra daha fazla karıştırmanıza gerek yok. Ama bu böyle kapalı bir şekilde bekleyecek ya, mesela uzun süre kullanmazsanız, haftada bir kere falan tüketirseniz, kullanmadan önce şöyle dibinden alarak bir kere karıştırıp ondan sonra tüketin. Günde 1 tatlı kaşığı bir yetişkin için gerçekten yeterli. Bunu ben söylemiyorum, İbrahim Saraçoğlu'ndan duyduğum şekilde uyguluyorum ve gerçekten çok memnunum. Umarım siz de denersiniz ve memnun kalırsınız. Sizin de böyle kış aylarında tükettiğiniz sihirli formülleriniz varsa lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ben de onları denemeyi çok istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.